Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda sizlere Almanya'da Ausbildung yapmak isteyen arkadaşlara nasıl bir strateji izlemeleri gerektiği hakkında kısa ve öz bilgiler vermek istiyorum. Malum Türkiye'de birçok genç kardeşimiz geleceğini Türkiye'de görmüyor ve bundan dolayı Almanya'daki bazı imkanları araştırmak istiyor. Bu imkanların da en güzellerinden bir tanesi Ausbildung. Özellikle genç kardeşlerimize hitap eden, orta yaştaki gençlere de hitap eden ama 17-18'li gençlere daha çok hitap eden bir eğitim durumu söz konusu olduğu için bu konuda bir video çekmek istedim. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Ausbildung'un başlama tarihleri büyük çoğunlukla 8. aydır. Ağustos ayındadır. Ama bazı sağlık bölümleri 10. aydadır. Bazı hastaneler hemşireliklerini Ausbildung'larını yılda 2 defa açıyor. Biri 10. ayda, biri 4. ayda. Büyük hastaneler özellikle yılda 2 defa Ausbildung yapıyor. Bir de küçük bir yıllık süren Ausbildung var. Hemşire yardımcılığı ya da sağlık yardımcılığı, altın filege, yaşlı bakım. Bunlar da 4. ayda eğitimler alıyor. Şimdi bu bilgi vermemin sebebi başvuru zamanlarını dikkate almanız için. İlk başta izleyeceğiniz strateji şu olmalı. Almancayı arkadaşlar belli bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. Bu da dünden bugüne olacak bir şey değil. Planlı, programlı bir çalışmayla 9-10 ay süren bir şey. B2'yi kastediyorum. Sadece B2 aldım yeter demeyin. Almancayı iki açıdan göz önünde bulunun. Birincisi, işvereninizle yapacağınız iş görüşmesini belli bir seviyede yapabilmek için belli bir seviyedeki Almancayı halletmeniz gerektiğini aklınızda tutun. Bir insanla yüz yüze görüşme yapıyorsunuz. Bu online de olabilir. Buradaysanız Almanya'da işverenle yüz yüze de olabilir. Bu birincisi. Diğer ikincisi arkadaşlar, Ausbildung'a kabul aldıktan sonra dersleriniz Almanca. Ne demek istiyorum? Öğretmenler Almanca konuşuyor, sınavlar Almanca, yazılar Almanca, sözler Almanca, prüfunglar Almanca. Bundan dolayı dile ortalamanın üstünde bir hakimiyetiniz gerekiyor. Öncesinden dilinizi halledin. Yani dili iyiyse iyi bir şeyle çalışın, iyi bir şeyle dil öğrenebilmek için de belli bir müddet sosyal medyadan uzak durun. Şimdi dili hallettikten sonraki kısım arkadaşlar, hani dedik ya, bazıları 10. ayda başlıyor, bazıları 8. ayda başlıyor, bazıları 4. ayda başlıyor. Yani eğitimlerin başlangıcından bir 5 ay önce dili bitirmiş olun ki başvurularınızı yapıp geri dönüş alıp evrak mevrak veyahut da vize sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Başvuracağınız seneye yetişebilmek için. Aksi takdirde bir sonraki seneye kalırsınız. Hani bu açıdan, zamanlama açısından önemli. Dil ve zamanlamayı söyledikten sonra bir diye söyleyeceğim şey arkadaşlar, eğitim yapmak istediğiniz bölümün size vereceği maaşı göz önünde bulundurun. Mesela kanunen en az bir 570 euro verme şartı var Ausbildung'ların bürü, ama bunun üst limiti yok, ama genel ortalama işte 800-900, bazı bölümler 1100-1200, hemşirelik 1300 euro brüt veriyor. Vergileri kesilmemiş hali. Vergileri kesilen sonra hemşireliği atıyor. 1300 euro alanların cebine 900 düşer. 750 euro brüt alan başka mesleklerin eline 600 falan düşer. Yani bu niye önemli? Oturum almanız için yaşam standartlarınızı karşılayacak bir gücünüzün olması lazım. Bu da yılda 10.580 euro mu, 11.580 euro mu ne? Böyle bir rakama tekabül ediyor. Eğer mesela şöyle hesaplamamız gerekiyor. Ausbildung'dan atıyorum hemşireliğe başvurdunuz. Onun rakamlarını net bildiğim için söylüyorum. 1300 euro brüt veriyorlar. Sizin hesabınızda 900 düşüyor ya. Hesabınıza gelen 9 euro. O zaman siz ne yapıyorsunuz? 1050 euroluk bir para göstermeniz gerekiyor ya. 9 eurosunsa 150 euro ay başına bloke hesapta para göstermeniz gerekiyor. Dil önemli dedik. Başvuracağınız mesleğin vereceği para önemli dedik. Nerede Ausbildung yapacağınız da önemli. Neden önemli? Mesela ben daha çok büyük şehir ve büyük şehir etrafındaki yerleri tavsiye ediyorum. Çünkü orada Ausbildung'a ulaşımınız daha rahat. Kırsalda bir yerdeyseniz kırsalda ev bulma da biraz zor. Almanya genel olarak ev bulma zor da kırsalda ev olma biraz daha zor. Bir de okula gidiş gelişiniz trenlerle, otobüslerle olacağı için kırsalda saatte bir otobüs kalkıyor, saatte bir tren kalkıyor. O bir gecikme olsa Almanya'da tren gecikmeleri oluyor. Bir sonraki trene yetişmeniz zorlaşıyor. Dersi kaçırabiliyorsunuz. Devamsızlığı da artıyor. Bu da size başka problemlere vesile olabiliyor. Hepsine önemlisi arkadaşlar, şunu hiçbir zaman unutmayın. Yine başa geliyorum. Başvuru yaptığınızda iş görüşmesinde kendinize güvenin. O bölümü bitirebileceğinize dair karşı tarafa o sinyali verin. Verin ki karşı tarafta size Ausbildung'u vermeye yatkın olsun. Yani kafanızda çok büyütmeyin. Çok da basite almayın. Yani pısırık olmayın. Gerçekten de bu işi yapmak istediğinizi karşı tarafa hissedin. Başarılı, yetenekli bir insan olduğunuzu karşı tarafa hissedin. Bir diğer arkadaşlar, söylemek istediğim şey, eğer maddi gücünüz varsa, aileniz bunu destekleyebiliyorsa yanınızda bir miktar para getirin. İki şey için getirin. Evinize alacağınız 3-5 parça mobilya için bir miktar para getirin. Burada ehliyetinizi yapmak için para getirin. Eğer ailenizin maddi durumu buna el veriyorsa, el vermiyorsa sorun değil. Ausbildung'a kabul aldıktan sonra burada halledebilirsiniz. Biraz zorlanırsınız ama kabul edilebilirsiniz. Almanya yaşayanlar bilir, ehliyet bir insanın özgürlüğüdür. Araba fiyatları makul fiyatta. Yani 2000-3000 euro bir araba
araba alabilirsiniz. Ehliyet şimdi bu Almanya'da yaklaşık 3000-4000 euro gidebilir. Kimisi daha biraz makula yaptırabiliyor. Kimisi ikinci, üçüncü seferde kazanıyor. 4-5 bine mal oluyor. Bir diğer söylemek istediğim nokta ilk 6 ay deneme süresi. Deneme süresinde arkadaşlar 6 ayda belli bir performans gösteremezseniz Ausbildung'unuz feshediliyor. Ausbildung'unuz feshedildiği zaman da oturumunuz 2 haftaya düşüyor. Ondan dolayı ilk 6 ayda kapatabiliyorsanız WhatsApp'larınızı, telefonunuzu, sosyal medyalarınızı kapatın. Bu 6 aydaki şu deneme süresini geçme odaklanın. Deneme süresini geçtikten sonra rahatlarsınız. Çünkü şu kötü bir duygu, yani 6 ay içinde deneme süresini geçemezsem kovulur muyum? Beni gönderirler mi? Kaça düşmezsiniz de yani okulda yabancı şube bildiriyor. Siz de bildirmek zorundasınız. Yani oturumunuz otomatikman 2 haftalığa düşüyor. Önceki aldığınız oturum iptal oluyor. Bundan dolayı özetleyecek olursak dile önem verin, zamanlamaya önem verin. Bir miktar yanınıza para getirebiliyorsanız o parayı buradaki ehliyet için getirin. Böyle bu şekilde tavsiyeler vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.